Herkese sevgiler, saygılar, iyi akşamlar diliyorum. Çok sürpriz bir yayın açtık. Burada tam şu atasözünü diyebiliriz efendim. Körün istediği bir göz. Allah verdi, iki astronot. İki astrolog verdi bize. Sinan hocam bana CE yaptı bugün. Dedi ki yanımda çok değerli bir arkadaşım da geliyorum. Hadi karşıla bizi Üsküdar'dan dedi. Koşa koşa karşıladım. Dedik ki hocam biz de bir sürpriz yapalım mı izleyenlere? Tabii ki dedi. Çünkü ikisi de ben takip ediyorum siz hocam. Öncelikle hoş geldin hocam. Sinan hocam sen de şeref verdin. İkisi de ilminin zekatını vermeyi çok seven insanlar. Çok önemli bilim adamları. Mekanımıza teşrif ettiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz teşekkür ederiz. Özgür bizi çok güzel ağırlıyor arkadaşlar. Estağfurullah. İlk kez Türkiye'de, İstanbul'da, Üsküdar'da. Üsküdar'a ilk adımım. Üsküdar'da ilk kez böyle Özgür'ün güzel dükkanında, ofisinde. Çok güzel bir ortamda, ambiyansta. Güzel bir huşu oluyor burada. Güzel sazlar çalıyor, türküler söylüyor. Sanatını, eserlerini gösteriyor, hediyelerini veriyor. Çok güzel bir enerji. Yani Türkiye'nin bu sevgisi, dostluğu, kendi ülkemde güzel bir yayın olsun bu. Yani Türkiye'nin sıcaklığı, misafirperverliği her zaman çok değerli. Hocam dünyanın başka yerlerinde görüyor musunuz bunu? Dünyanın başka yerlerinde kademeli olarak. Hangi millet daha yakın Türklere mesela desem? Azeriler yakın, Azerbaycan çok iyi. Azerbaycan'da o sevgiyi... Öz kardeşim benim. Evet. Biraz Umman, Arap kültüründe, Dubai bölgesinde çok yakınlık görüyorum. Arap bölgesinde görüyorum ziyaretimde. Biraz Latin Amerika'da o sıcaklığı görüyorum. Peru, işte Şili, o bölgelerde biraz görüyoruz. Ama Batı Avrupa, Uzak Doğu ve özellikle Kanada ve Amerika tarafı daha resmi, daha soğuk. Yani pek misafirperver değil. Direkt al gülüm ver gülüm ilişkisi içinde yaşıyorlar, öyle söyleyeyim. İklimin soğukluğu insanları sıraya etkiliyor. Akdeniz ülkeleri daha sıcak. Mesela Asayine İtalya'nın güney kesimleri işte Yunanistan tarafları yine o sıcaklığı veriyor ama genelde Türkiye'nin sıcak misafirperverliği hemen hemen hiçbir yerde yok. Hocam çok güzel, kıymetli bir hediyeyle geldiniz. Ferdi hocamı getirdiniz. Hemen de komşuymuşuz. Siz de Kuzguncuk'tasınız herhalde hocam. Yakınlarda oturuyorum. Sık sık bekliyorum o zaman bundan sonra inşallah. İnşallah. Hocam çok güzel enerjiniz. Gerçekten hep yüzünüz gülsün. Şu anda sizin kanalınızdan da canlı yayın yapıyoruz. Evet. İzleyenlere sevgiler olsun. Sevgiler olsun. Ama daha uzun böyle bir şeyler çekeriz inşallah. Yaparız tabii ki. Peki hocam sizi bulmuşken şimdi diyecekler ki bana Özgür sen çok konuşma da hocamlardan şöyle bir şeyler alalım. Var mı bitiyorlar hocam? Vallahi Ferdi sen ne diyorsun? Önce sen başla. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle yenilenme zamanı. Bizim önümüzde bir yay dolunayı var. Bu yay dolunayı son derece önemli. Çünkü yılın en zorlayıcı, en kadersel, en önemli dolunaylarından birisi olacak. Yılın ilk yarısının. Yani bazı şeyleri kökten değiştirecek. Köklü değişimlerin habercisi olacak dünyada ve bireysel hayatlarımızda da. İş hayatımızla ilgili, kariyerimizle ilgili, özel hayatımızla ilgili önemli değişimler yaşayacağız. Ben öncelikle benim bir hediye olduğumu söylediniz. Siz de bana bugün Sinan Hocam tarafından bir hediye oldunuz. Bir de ben Rabbime binlerce kez teşekkür ediyorum ki Sinan Hocam'ı tanıdım. Yaşadığım sıkıntılı bir süreçte de bana çok destek, çok meslektaş olarak çok yoldaş oldu. Ekibiyle beraber desteğini verdi. Benim o desteği verdiğini bugün öğrendim. Kendisinden o şeyin geldiğini bugün yolda öğrendim hatta. Ama ki bugün tanıştık aslında. Aslında bugün ilk defa yüz yüze geliyoruz. Sizinle de, Ferdi'yle de ilk defa yüz yüze gelen 3 bireyiz efendim. Aynen. İlk kez tanışıyoruz. Yani kardeşiz sonuçta. Tabii. Evet. Sanki yıllardır dostluk aynen öyle. Aynen öyle. Gibi. Hocam İstanbul'da bir evin var. Sizin zaten var. Evet. Ben de Rumeli'ne geldiğimde yani sizin de bir eviniz var. Bir evim var orada. Öyle hissediyorum. Öyle hissediyorum. Sinan hocamın gerçekten dokunduğu insanlara onları ayağa kaldırma, onların motivasyonunu sağlama gibi bir özelliği var. Aynısını, neydi asistanınızın adı? Elena çok kötüsün. Şimdi bizim tanışmamız da şöyle oldu. Lafınızı bana kestim. Elena sevgiler, Elena'ya sevgiler. Ben Sinan hocamla yanışıyorum. Bugün program, şu gün program derken Sinan hocam gerçekten yani takipçi sayım çok azdı. Sinan hocam dedi ki yani evet senin enerjine çok inanıyorum. Güzel şeyler yapacağına inanıyorum.
Bir program yaptık elhamdülillah. Çok güzel sonuçlar aldık. Uğurludur. Uğurlu. Hocam buraya gelmen boşuna değil. Gerçekten tanışmamız da boşuna değil. Yay dolunayı bizleri olumlu anlamda mı? Olumsuz anlamda mı? Spiritüel anlamda bir uyanışa geçeceğiz bir defa. Spiritüel olarak uyanış daha üstümüzdeki negatif enerjileri atma. Daha aynı zamanda ben bir metafizik uzmanı ve tarot okuyucusu olduğum için, sonradan da karma astrolog olduğum için eğitimlerle beraber ve Sinan Hoca'nın farklı ilmiyle, onun geniş arşiviyle şu an bu yayını çekiyoruz. Hayatımızda kendi kişiliğimizi, kendimizi bulacağımız bir dolunay olacak. Ben bugüne kadar ne yapıyordum? Bundan sonra neyi artık sonlandırıp neye başlamam gerekiyor? Çünkü dolunaylar tamamlanmadır. Sonlanmalar getirir. Bazen tamamlayacağımız bir işi başarıya götürürüz. Bazen de başarısız olduğumuz noktalardan artık vazgeçip gerçek başarıya doğru yol alırız. Çünkü yay dolunayı sancılı geçecek biraz. Yani sen ister bırak, ister bırakma, kendi rızanla kabul et ya da etme, ben sana bu değişimi getireceğim. Dayatacak. Bakın 2025 yılının en gözde dolunayı. Nedeni de biraz sabit yıldız olan Ras El Ganu'nun çalışması. Tam o 22 derecede yay dolunayının olduğu tam noktada Ferdi ne var? Ras El Ganu bir. Peki hocam şöyle yapalım o zaman. Evet. Herkes bu yıldızları bilmiyor. Tabii. Bu yıldız nelere sebebiyet verir? Şimdi yay burcunun sabit yıldızlarından bir tanesi Haziran'daki dolunaya ev sahipliği yapıyor. Tam dolunayın meydana geldiği noktada Ras El Ganubi dediğimiz bir görkemli bir dolunay meydana gelecek. Bu yıldızın, sabit yıldızın çalışma şekli bazı olaylara iyileşmeler, bazı da olayları kökten bitirmeler, sonlandırmalar, büyük vedalar ve elvedalar getirecek. Düzeni değiştireceğim diyen bir dolunay. Yani düzen değişimi şudur, bazı yasalar, bazı kanunlar, bazı uygulamalar artık diyor tıkanmıştır. Şimdi Türkiye'nin 6. evinde gerçekleşecek olan hizmet sektöründe yasalar ve kanunlar, çalışma hayatı, iş hayatı, memurlar, işçiler, düzenlemeler alanında olacağı için bazı vergilerin mesela muafiyete gitmesi, yeni kanunlar, yeni nizamların çıkması, anayasanın temellerinin artık tamamen atılması, yeni düzenlenecek anayasanın döngülerinin gelmesine işaret edecek. Yay hukuk demek, kamu demek. Yay demek kanunlar demek, nizam demek. Yasalar ve hukukla ilgili resmi belgeler. Bazen de yanlış şeyler varsa affedilmesi, eksik konuların tamamlanması, şans verilmesi, bitecek konuların da bitmesi demektir. Aslında şans enerjisidir, doğru. Şimdi burada Haziran ayında bu döngüyü görecek Türkiye. Bazı durumlar, yeni yasalar, yeni kanunlar, memur kanunları, eğitimle ilgili, evet, yay eğitim demek, eğitimle ilgili konular, yeniden sil baştan yeni düzenler. Yeni felsefi konular, spiritüel anlamda bir uyanış. Bu arada bugünkü programda unuttuğumuz bir şey vardı. Meltem Hanım'la çektiğimizde. Özgür'ün oraya nasip olsun. Ortodoks camiasını söyleyecektim, unuttum bak. Bu yay dolunayı Ortodoks camiasını da etkiliyor. Şimdi Papa'nın, Vatikan camiasında Papa'nın ölümü, yeni Papa'nın seçilmesi artı Ortodoks camiasının da, ki merkezi İstanbul Haliç'te, Bartolomos biliyorsunuz. Bunun da döngüsünün değişeceğini söylüyor. Önümüzdeki 3 yıllık süreçte diyor bunu Sinan Hoca. Önümüzdeki Ortodoks ruhani liderin de değişeceğini. Sunucu sizsiniz ama ben böyle şimdi seyircilerim olunca, böyle kendi takipçilerim olunca şunu da belirteyim. Beni yayınlardan hep biliyorsunuz. Sabit yıldızlar kaderseldir ve kadersel etkilere sahiptir. Ve olduğu noktada önemli değişimler getirir. Yine yay seyahatlerle ilgili, vizelerle ilgili konuları, uluslararası ilişkilerle ilgili durumları da getirecek ülkeler arasında. Ülkeler arasında böyle bir hareketlilik, bazen zaman zaman bir zorlayıcı böyle bir baskıları göreceğiz dünya genelinde. Ama özellikle seyahat düzenlemeleriyle,
ya da vize kısıtlamalarını dünyanın birçok ülkesinde görebilir miyiz Sinan Hocam? Görebiliriz. Artı bu dönem ekleyelim ona Ferdi. 6. ev genel mundanede genel dünyevi sağlığı da anlatır. Tamam. Şimdi yay dolunayı bir şeye daha işaret çakacak. 1 Haziran 15 Haziran arası. Diyecek ki insanlara sağlığınız yerinde mi? Bir girin kontrol yaptırın bakalım. Bir tetkikler yaptırın bakalım. Yediğiniz, içtiğiniz, beslendiğiniz, soluduğunuz havadan ne kadar nasiplendiniz? Yani ne kadar pestisit aldınız? Ne kadar salmonella aldınız? Ne kadar vücudunuza kimyasal zehir aldınız? Ya da ne kadar kirli hava soludunuz? Kirli hava soluduysa akciğerinle bedel ödersin. Ya da sigara kullanıyorsan ya da bir nargile dumanı ya da kapalı alanlarda kötü karbon monoksit gazlarına maruz kalıyorsan akciğerinle bedel ödersin. Hocam tam yeri gelmişken bizim yayın yaptığımızda ve YouTube'da çok izlenen bir program olduğu için söylüyorum. Pestisitle alakalı bazı arkadaşlarımız yazmış, işte Tarım Bakanlığı nerede? Sinan Hocam bunları söylüyorsunuz ama biz halk olarak onun analizini... Arkadaşlar bakın bir sürü bas bas bağırıyorlar. Pestisitten temizlenmenin çok kolay bir yolu var. Karbonat. Evet. Yani kimsenin böyle Tarım Bakanlığı'na gidip, laboratuvarlara gidip ben işte domatesi aldım, işte salatalığı aldım, biberi aldım, ben bunun testini yaptırayım gibi bir şey yapmasına gerek yok. Aldığınız her meyveyi, sebzeyi karbonatlı suyla yıkıyorsunuz. Bakın sirkeyle... 15 dakika demişti Sinan Hocam. 15 dakika. Bir kaşık karbonatlı suda bekletiyorsunuz, sonra onu yıkıyorsunuz. Bir kez de sudan geçirdiğinizde büyük çaptaki pestisit ya da salmonella veya glifosat özelliği azalıyor. Yok oluyor. Sirkeyle sakın karıştırmayın. Sirke olmaz. Karbonatla sirke tepkimeye giriyormuş. Onu sakın yapmayın. Sadece karbonatla daha çok yapacaksınız. hücrenin içine işleniyor. Evet. Hocam bir de 15 Mayıs'tan sonra Türkiye'de güzellikler olacak demiştik. Evet. Şimdi esnaf diyor ki bana abi 15 Mayıs değil mi? Düzenlemeler açılıyor, yavaş yavaş açılacak. Bu yani yeni yasaları bekliyor. Şimdi şöyle bir şey. Aflar gelecek. Aflar gelecek. Satürn Koç'a geçti. Tamam. Satürn'ün Koç'a geçmesi zaten önemli değişimlerin habercisi, önemli yenilenmelerin habercisi. Tabii. Ama biz asıl mucizeyi 10 Haziran'daki Jüpiter Yengeç döngüsünde yaşayacağız. Ama şunu da unutmamamız lazım. Aynı gün olmuyor ama. Aynı gün geçti mi hemen iyileşti. Bu oldu yok. Bu düğmeye bastım. Orayı söyleyelim. Bu bir yıllık süreci. Şimdi bu bir yıllık süreçte bu Satürn Koç'ta Jüpiter, Yengeç ve Uranüs ikizler sonra Temmuz ayında bunların hepsi fragmanlarını gösterecekler. 2025'in sonuna kadar asıl mucizevi değişimleri, asıl etkilerini 2026'da görmeye başlayacağız. Bugünkü yayında da Sinan Hocam'ın dediği gibi bu 3 yıllık dönemde önemli değişimler, canlanmalar, ekonomide iyileşmeler var. Ama ben de üstüne bir yorum yapmıştım. Hayatta kalmayı başarabilenler, ruhsal durumunu, sağlığını koruyabilenler ya da savaşlarda dünyanın herhangi bir yerinde hayatını kaybetmeyenler o günleri görecekler. Çok sert oldu hocam. Hayatta kalabilmek de çünkü bir başarı. Evet. Yani hayat şu an bir survivor çünkü. Gerçekten süper bir tabirdi. Çok güzel. Yani bir survivor içindeyiz. Ve gerçek bir survivor. Evet. Yani Acun yok yani. ya şimdi Acun Bey programında da orası bir yarışma tabii ki ama gerçekten burası bir şu an dünya bir survivor ve hayatta kalabilmek, kendimizi çok sağlam korumak, çocukları korumak, kadınları ve bunun yanında kendimizi, sevdiğimiz eşimizi, çocuğumuzu koruduğumuz gibi sokakta hiç tanımadığımız herhangi birisini de kendimizi korur gibi korumamız ve sahiplenmemiz. Çok güzel hocam. İlahi adaletin doğru şekilde işleyebilmesi ve mucizelerin gelebilmesi adına buna ihtiyaç hissediyoruz. İyiler iyiliklerle buluşacak diyebilir miyiz buna kısaca? Herkes hak ettiğini görecek, bulacak. Herkes hak ettiğini bulacak Saklı gizli bir şey kalmayacak. Şimdi o döngüler onu gösteriyor. Benim telefonum galiba yayına geliyorsa da Adana lütfen çık aradan. Sinan Hocam'ın. Tamam, Sinan Hoca'nın. Şöyle söyleyeyim, şunu belirtmem lazım. Herkes hak ettiğini evet hayatta alacak ama bazen talihsizce bazı olaylar gelir Özgür Bey insanların başına. Talihsiz bir şekilde işini kaybedebilir, hayatını kaybedebilir, sağlığını kaybedebilir. Bu onu hak ettiği anlamına gelmiyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Çok güzel. Yani
insanızdır. Bazı şeyler insanın kefaleti olabiliyor. Kefaleti olabiliyor. Evet. Ama şöyle söyleyeyim, bu döngüler alttakini üste, üsttekini alta getirecek. Benim tabirim bu. Şimdi seninle yaptığımız bir programda bir durumu açıklayalım. O çok önemli bir programdı. Şimdi astrolojide, iz düşümlerde bir bölgede bir hareket gördüğünüzde orada mutlaka bir sıkıntı meydana gelir. Ciddi bir sıkıntı olur. Yani Allah korusun ölüm olabilir, kayıplar, sıkıntı, büyük kitle ölümleri, kayıplar olabilir, kazalar olabilir, mal veya can kayıpları olabilir. Ama eğer astral çizgilerde gördüğünüz bir yerde ciddi bir kayıp, mal veya can kaybı görünmüyorsa oranın enerjisi astrolojide düşük görünür. Astral haritalarda düşük görünür. Çünkü orada bir olay olsa da olay olur. Ne can kaybı, ne mal kaybı ya da ne de herhangi bir insanın bir sıkıntısı gündeme gelir. Yani ortada bir sıkıntı yok ama bir olay oldu. Ama hiçbir sıkıntı olmadı. İşte mesela sürpriz Silivri depreminin özelliği oydu. Şimdi biz Şubat'la Mayıs arasında orta ölçekli Marmara Denizi'nde bir hareket bekliyorduk. Ama şunu da görüyorduk haritada. Yani çok iyi analiz ederek söylüyorum. Bir can veya mal kaybı olmayacaktı. Şimdi ölüm yoksa, bina yıkılmadıysa, kimsenin burnu kanamadıysa o deprem pas geçmiş demektir. Yani o depremin bir pasif bir depremdir. Aktif bir deprem değildir. Önemi yoktur. Sadece fayın enerjisi dolmuştur. Kendi kendine kırılmıştır. Ama hiçbir yıkıcı etki ya da ölümcül etki yaratmamıştır. Böyle bir şey görmüyoruz hala. Onu hala görmüyoruz. Ama bir açı var, onu görüyoruz. Şöyle, bir 5 yıl sonra, ortalama 5 yıl sonra, hemen burada güzel bir şey söyleyeyim. Biz yaptığımız bir bilimsel çalışma bu. Tamamen bir iz düşüm, matematik çalışma bu. Gökyüzü diyor ki, ortalama bir gün kayabilir ama bugünden gördüğümüz, NASA'dan aldığımız bir bilgi bu. 1 Haziran 2030'da gökyüzünde büyük bir tutulma meydana gelecek. Bu tutulma, bakın 5 sene sonraya söylüyorum. Neredeyse 1 Haziran'a geldik, tam 5 yıl var. Kınalı Adayı baz alıyor. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Kınalı Ada nedir bilmem. Ama uydudan baktığımız zaman iniyoruz Google'a. Nokta orası. İndiğimiz yer Marmara Denizi'nde bir adaya yakın bir nokta. Şimdi ada burası. Adanın adını sorguladık, Kınalı Ada. Adanın bir tık arkasında bir fay zon var. Ama adaya çok yakın bir fay bu. Şimdi bu fay, o sismik hareket 1 Haziran 2030'daki yani 5 yıl sonraki tutulmada İstanbul halkını etkiliyor. Şimdi orada bir sıkıntı var işte. Yani orada diyelim 5 şiddetinde bir deprem olsa yıkıcı olur. Burnu insanların kanar. Anladınız mı? Anladım hocam. Ama şimdi Silivri'de bir deprem bekliyorduk. Erken geldi ve çok pas geçti. Bu bizim için sevindirici. Çok sevindirici. Hiç kimsenin mal ve can kaybı olmadı. Evet, çok yani şükür, çok pasif bir depremdir. Çok şükür. İyi ki de öyle oldu. Pasif bir deprem. Yani bunu mesela 6 Şubat iz bıraktı. 17 Ağustos iz bıraktı. Maalesef. Ama geçen olan İstanbul'daki Silivri depremi hiçbir iz bırakmadı. Evet. Bir salladı, herkesi bir ürküttü, geçti. Ama fay kırıldı. 6.2'de fayı kırdı. Bu sevindirici bir şey. Bu çok sevindirici. Şimdi bir tane Kumburgaz'da bir kırık var. Kuzey Anadolu fay hattının devamında. Bir de sanki yeni bir fay mıdır? Yeni bir ortaya mı çıkacak? Ya da daha önce bilimin görüp göremediği bir şey mi bilemiyorum. Biz gökyüzünden gördüğümüz Marmara Denizi'nin ortasında bir halt var. Bir halt var yani. Biz bunu müsilaja yorumladık. Müsilaj da oldu. Oldu. Ama müsilaj Hocam bir lafını negatif keseceğim. bir enerji getirmiyor. Getirmiyor. Evet. Ben programlarımızdan sonra Sinan Hoca ile programlarımızdan sonra çok yoruluyorum. Niye yoruluyorum? Çünkü kes yapıştır. Niye? Oluyor. Çünkü bütün öngörüler çıkıyor. Oluyor. Evet. Oluyor. Şimdi bunları söylüyoruz ya. Şimdi bak neler olacak. Tabii. Şimdi hani burada pratik söylüyoruz. İlhan Şeşen. Allah rahmet eylesin. Ki söylediğimiz o benim şey. atladığım bir şey oldu. Allah rahmet eylesin. Bugün çok de büyük bir değer. evet cenazesine katıldım. Çok şükür duamızı ettik. Mekanı cennet olsun. Çok güzeldi. Ellerinde çiçekleriyle gitti hakikaten. Mekanı cennet olsun. Çok güzel. Ama şöyle de düşünün. Bu dönem Güneşi Koç, yükselen ikizler ya da ay ikizler, ayı Koç enerjisinde olan
dünya geneli sanat camiası, özel iş adamları, Batıyorlar. CEO'lar, yöneticiler, müdürler, liderler, birçok kişi de yönetici kesim de zar altında. Tehlikeli yani. Yani riskli bir döngü geçirecekler. Herkese bir şey olmaz. Ama o riskli döngüdeki haritaları Sağlık yakaladığımızda açısından mı Sinan program Hocam? sağlık ve işte hayati risk açısından. Tabii herkes illa bir şey olacak diye bir yok. Tabii ölümü Allah bilir, Allah bilir onu. Evet, O sistem öyledir ama ilahi bir noktadır. Ama orada bazı riskli açıları konuşuyoruz. Mesela bizim bir programda Volkan Konak'ın açısını konuşmamız, Allah rahmet eylesin. rahmetli İlhan Şeşen'in açılarını konuşmamız Evet, evet. çıktı. Üzücü bir şeydi ama çıktı. Çıkmaya da bilir ama çıktı. Şimdi oradaki önemli olan o yıldızların matematik kombinasyonu. Şimdi oradaki açı ne kadar dar, ne kadar geniş, oradaki açıların algı etkiye göre bakıyoruz. Şimdi Özgür Bey şöyle, Sinan Hocamın sözünü keseceğim. Az önce de belirttiğim gibi alttaki üstteki, üstteki alta gelecek tabirini şöyle bir açalım. Çok işi kötü giden insanların bir anda işleri iyi gidebilir. Tabii açılır. Yani yeni şirketler kurabilirler, yeni bir iş dalı bulabilirler, başka insanlara iş imkanı tanıyabilirler. Ama üst seviyede olan, üstte olan bir kişinin de işleri bozulabilir, zorlanabilir, Tabii. o süreci sancılı geçirebilir, işçi çıkarmak zorunda kalabilir, küçülmek zorunda kalabilir. O yüzden yani bir böyle dengelerde bir değişim olacak. Tabii. Yani daha altta olan, daha üstte olan biraz aşağıya çekilebilir. Yani iş dünyasında önemli değişimler, dengeler yaşanacak. Evet. Şimdi Öngörü tabii bunlar. Evet. Astrolojinin Mesela sen verdiği de şeyler. bir güneş kova insanısın. Evet. Şimdi senin bir özel yeteneklerin var. Harika saz çalıyorsun. Estağfurullah. Çok iyi ses sanatçısısın bence. Estağfurullah. Dinledim, dilim tutuldu, hatta videoya çektim. Estağfurullah. İnanılmaz, olağanüstü. Gerçek sanatçıların bile belki iyi noktalarındasın, çok iyisin. Ben iyi olmasam söylemezdim. Estağfurullah. Şimdi bu yüksek bir yetenek. Çalmak, flüt çalmak, işte saz çalmak vesaire bu ürünlerin içinde kısa bile kapatabilirsiniz. Şimdi böyle bir yetenek, bu özel bir yetenek. Fakat şimdi bunun dışında işinle ilgili yaptığın çalışmalar da çok değerli. Deri üzerine çalışmalar yapıyorsun. Çok güzel bir zanaat insanısın. Birçok değerli insan geliyor dükkanına, ofisine, burada seninle güzel alışveriş veya keyifli vakit geçiriyor. Biz de çok güzel haz aldık bu dönem. Ama şimdi senin de Plüto sana ne yapacak? Şimdi o çok önemli. Güneşin de seni dönüştürecek. Yani sen bu döngüyü belli bir süre sonra dönüşerek yaşayacaksın. Plüto ağır bir materyal. Yani seni ağır bir şekilde değiştirmeyecek, dönüştürecek. Yoğuruyor beni. Yoğurucu. Ama nasıl dönüştürecek? Mesela deri işiyle mi uğraşıyorsun? Bir zaman sonra farklı bir zanaat alanına da yönelebilirsin. Daha farklı bir müzisyen alana yönelebilirsin. Yani kendini daha farklı kulvarlarda deneyimleyebilirsin. İş tecrübeni genişletebilirsin. Pazar payını daha farklı noktaya açabilirsin. Yani Plüto aslında küçültmez. Plüto tamamen dönüştürerek bir kar topu gibi ağır ağır büyütür. Plüton'un böyle bir özelliği vardır. Herkes bilmez bunu. Bunu da ekstra söyleyeyim. Bir de ilk kez bugün Ferdi ile paylaştığımız bir programda ilk kez Orta Asya'daki Türk devletlerinden bahsettik. Bak yine senin programına örnek olsun burada. Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan, Kırgızistan, Tacikistan, işte Hindistan, Pakistan, Afganistan eksenleri. Yani tam o Orta Asya'nın kısmından bahsettik. Orada tam bir demokrasi yok. Yani orada bir başkan var, biraz otoriter sistemlerle yönetiliyorlar. Şimdi o ülkelerde şunu göreceksiniz. Bu yakın 7 yılın içinde ama yani erken de olabilir. Biz zamanlamaları veririz orada. Büyük demokratik hareketler göreceksiniz. Birdenbire Orta Asya'daki Türk devletlerindeki o Türk vatandaşlar, Özbekler, Kırgızlar, Türkmenler, Kazaklar birdenbire demokrasi isteyecekler. Tam demokrasi. O zaman biraz ayaklanma... Evet, biraz içte bir tepkiler başlayacak. Yönetim halkın tepkilerine göre değişim ve dönüşüm kararları alacak. Yani yeni anayasalar getirecek ve ülkede tam demokratik seçimler yapılacak. O ülkelerde aslında tam özgürlüğüne kavuşacak. Bugüne kadar bak hiçbir astrolog ya da belki Ferdi de bilir,
Yani o demin dediğiniz çocuk da dahil, astrolog olan çocuk da dahil. Adı lazım değil. Adı lazım değil. Ama Evet. hiçbiri buna değinmedi. Belki şimdi bu programda görür, izlerse o da değinmeye başlar. Kopya çekmeyi seviyor ya. Çok Bizden seviyor. her şeyi bizden çalıyor maalesef. Çalsın, biz insan. Bilgiyi Hocam, saklamıyoruz, kökü bilgiyi bizde, veriyoruz. Kökü bizde, sorun değil. İstediğin Evet, kadar biz bilgiyi alsın, veririz, herkes kullansın. bizden alsın. Ben biliyorsunuz herkese kapı açar mesela, merkeze eğitiriz. Sıkıntı yok. Öğrensin. O da çalışsın o olayları, bir daha öğrensin, görsün. Afrika çok gündeme gelecek. Afrika ülkeleri, Afrika'daki yükselmeler, Afrika'nın ekonomik dengeleri, bazı Afrika'daki doğal afetler, bak hiç konuşulmayan şeyler. Ben burada farklı şeyler söylüyorum. Bunlar gündeme gelecek ve biraz da Amerika taraflarında bir iç eyaletlerde isyanlar, Teksas'ta hareketlenmeler, eyaletlerde bağımsızlık olayları, biraz böyle bir iç çatışmalar, ülkeler arası iç çatışmalar olabilir. Mesela kraliyetler ortadan kalkacak. İşte bu döngü, yakın döngüde monarşi iyice yok olacak. İngiltere çok önemli. İngiltere'de sistem değişiklikleri var. İspanya, Fransa'da sistem değişiklikleri var. Dünya yeni bir döngüye giriyor. Bir cümle söyleyeyim, Ferdi devam etsin. 2026 Nisan'da savaş çıkabilir. Dünya Savaşı. Nisan 2026. Gökyüzü bunu net söylüyor. Bu da bizim matematik bilgimiz. Ha inşallah çıkmaz, yanılmayı tercih ederim ama gökyüzü açıları çok kuvvetli. Daha önceki istatistiksel bilgileri de burada ele alıyoruz. Sinan Hocam'ın zaten bununla ilgili daha önceki dönemlerdeki, yıllardaki arşivi çok geniş. Çünkü astroloji istatistiksel olarak gider. Ve aslında bana göre artık bir ilim değil, bir bilim astroloji. Kesinlikle. Çünkü bilimsel bir olayın bilim olması için laboratuvar ortamında kanıtlanmış olması gerekiyor. Ama daha önceki tespitler, daha önceki döngüler olduğu zaman bu konularla ilgili önemli değişimler olmuş. Hiç şaşmamış. O yüzden buradaki her bir bilgi çok kıymetli. Üstümüze herkes payına düşeni alacak. Umudu yitirmemek. Enerjiyi doğru tutmak gerekiyor. Bir de kıskançlık ve kin, öfke enerjisinden uzak durmak gerekiyor. Şimdi bizim işimizde görünmeyen bir şeydir. Meslektaşların birbirine destek ya, çok vermesi, şaşırdım bugün gerçekten. şey yapması. Hocam ben şöyle açıktan bir alkışlayabilir miyim? Sağ ol. Gerçekten Belki yani. çok güzel bir şey ama o belki de benim Türkiye'de yaşamamamdan kaynaklanabilir. Türkiye'de yaşayan insanlar birbirlerini sevmiyorlar biliyorum maalesef. Ama Sen şöyle, burada yaşasaydın da hocam bu böyle olurdu. Bence böyle yüreğimizin olurdu. iyiliğinden Evet, olur. evet. yani mesleklerde görülen bir şey değildir. Oysa tüm meslektaşların hiçbir ayrım yapmadan birbirine sırt olması gerekiyor. Omuz olması gerekiyor. Ben yola yeni başlayan tüm meslektaşlarıma her zaman destek oldum. Yapımcıları aradım, yayıncıları aradım, çıkartın. Bu isimleri. Sinan Hocam aynısını yapar zaten. Yapıyor. Sayfasında da görüyoruz. Genç yeteneklerimiz çok fazla. Yani şu dönem kin, nefret, öfke enerjilerinden olabildiğince uzak durmak gerekiyor. Bir de her duyduğumuz habere inanmamamız gerekiyor. Her duyduğumuzda oradaymışız gibi. Çünkü sonuçta televizyonda izliyorsun onu. Yani bir de neden yaşandığına, neden olduğuna ona da bakmak gerekiyor. Bireysel karma yaratmamak, bir de kolektif karmadan etkilenmemek çok önemli. Çünkü bir yolculuktayız. Yani burada ba bizim ruhumuz ve bunun K'ya, etten bedene ihtiyacı var. K etten bedenimiz, Ra Allah'a giden yol, tekamülü tamamlamak için Ba'nın K'ya ihtiyacı var ki o tarafa ona ulaşabilsin. Bakara Suresi, Bakara Suresi'nden. Evet. Bakara Suresi bu yüzden çok önemlidir. Tüm zaten dinleri kabul ediyor İslamiyet, kendisinden önce gelen ve ben dinler tarihi okumuş birisiyim. Halen de okuyorum. Yani üniversite olarak değil, şey olarak kendim ilgi alanım
her şeyi okurum. Din üzerine olan bir tek yani tüm dinleri okurum ve çok iyi bilirim. O yüzden dengeye getirebilmemiz gereken bir zaman kendimizi, inancımızı, kendi inancımız doğrultusunda sağlam tutmalı ve aynı şekilde karamsarlığa kapılmamamız lazım. Kendimizi eğitelim, okuyalım, araştıralım ama onu öyle bir sindirelim ki ruhumuzu terbiye edelim. Çünkü bakın yay dolunayı geliyor. Bu yay dolunayı, yay nedir? Araştırmacıdır, gezgindir, okur, sorgular, hak neyse onu verir. Adaletli olur. Peki bu dolunaylarda en çok yay dolunayı ya, yay burçları mı etkileniyor yoksa öyle bir şey yok mu? Olduğu burç en yoğun etkiyi alıyor ama ateş grupları, Koç, Aslan ve Yay en çok etkiyi alacak olanlar olacak. Sonrasında işte biz yengeçler, balıklar, akrepler, kovalar, teraziler, ikizler, boğalar, oğlaklar, başaklar etkilerini yoğun bir şekilde alacaklar. Tadı damağınızda kalsın. O kadar yoğunlar ki Sinan Hocam şimdi buradan gidip bir danışanına hizmet verecek. Onun acil telefonlar geldi. Ben buraya hani arkadaşlara söyleyemem, bizi izleyenlere. Buraya Türkiye'ye gelmemin ana nedenlerinden birisi hem sizlerle, değerli dostlarla bir araya gelmek, güzel sinerji yaratmak. Hem de tabii biz mutlaka dünya ülkelerini gezerken kendi ülkemizden harekete geçtiğimizde bir davet neticesinde geliyoruz. Yani özel bir davetle geliyoruz. Belli bir kişiler bizi ağırlıyor ve o davetle belli bir yol kat ediyoruz. Yani diyelim bir hafta kalacağız, 3 gün kalacağız, 5 gün kalacağız. Şimdi buraya sağ olsun Edirneliler bizi davet etti. Belediye başkanlarına hepsine sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Ve bizleri çok güzel Edirne, Keşan, işte İpsala o bölgelerde ağırladılar. Güzel sinerjiler yarattık. Selimiye Camisi'ni gezdik. Muhteşemdi. Tersaleyi gördünüz mü Sinan Hocam? Mimar Sinan olağanüstüdür yani. Onun tartışması yoktur. Evet. Eski cami de çok güzeldi. Çok güzel tabii. Ama ben Sinan'ın eserine, ismimden dolayı demeyeyim, bir yandan kısabilirsiniz aslında. Bakın arıyorlar benim. Yana yakılı arıyorlar. Evet. Evet, mutlaka ben önemli olunca böyle maalesef. Evet. Böyle bir şey oluyor. İşte bu döngü bize her zaman bir enerji getiriyor, evet. Buluşma imkanı getiriyor ve o döngüyle hareket ediyor. Birçok şeyi görüyorsunuz. Bu da güzel bir kültür mirası. Çok aslında. Güzel bir kültür güzel mirası. Bir enerji. Hem program yapıyorsunuz, hem kaynaşıyorsunuz, hem o sevgiyi, ilgiyi, bilgiyi, ilimi paylaşıyorsunuz. Bu da gerçekten güzel. Ya şunu söyleyeceğim, vallahi o kadar seviyorum ki Sinan Hocam'la program yapmayı. Şimdi 1'de 2 oldu. O kadar güzel bir enerjisi var ki keşke yan yana bir gün gelseniz, hissetseniz. Efendim o zaman şöyle diyelim. Dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun. Yaradılanı seviyoruz, yaradandan ötürü diyoruz. İnsan olabilmek, insan kalabilmek. Aynen öyle hocam. Yani, insan olabilmek, insan kalabilmek. Bugün Sinan Hocam çok güzel bir şey söyledi yayında. İnsan insandan şifa bulur. Tabii kesin. Evet. O zaman şifa bulan insanlardan olmak. Evet. İnsanın şifası insandır. Doğru. Şifa bulan insanlardan olalım. İyi ki bu topraklarda yaşıyoruz. Evet. İyi ki böyle özel bir ülkedeyiz. İyi ki varsınız. Hepinize sevgiler, saygılar. En kısa zamanda tekrar görüşeceğiz değil mi hocam? Güzel yayınlarla devam edeceğiz. İnşallah.